Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarların birinde, kalbi iyilikle dolu, yüzü ay gibi parlayan güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Adı Külkedisi'ymiş. Külkedisi sevgi dolu bir ailenin tek çocuğuymuş. Ancak annesinin amansız bir hastalığa yakalanıp hayata gözlerini yummasıyla bu mutlu günler geride kalmış. Babası bir süre sonra yeniden evlenmiş. Fakat yeni eşi, yani üvey annesi, iki kızıyla birlikte eve taşındığında Külkedisi'nin hayatı tamamen değişmiş. Üvey annesi ve kız kardeşleri Külkedisi'nin güzelliğini ve iyi kalpliliğini kıskanırlarmış. Onu evdeki en ağır işlere koşar, hizmetçi gibi kullanırlarmış. Külkedisi sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, soğuk küllerin arasında ocakları temizler, yerleri siler, çamaşırları yıkar, yemekleri pişirirmiş. Bütün gün durup dinlenmeden çalışır, geceleri ise tavan arasındaki soğuk ve küçük odasına çekilirmiş. Eski püskü elbiseler giyer, yüzü hep küllerle kaplı olduğu için üvey kız kardeşleri ona alayla Külkedisi adını takmışlar. Ama tüm bu zorluklara ve kötü davranışlara rağmen Külkedisi neşesini ve kalbindeki iyiliği hiç kaybetmemiş. Hayvanlarla konuşur, onlarla dertleşir, minik fareler ve kuşlar onun en yakın dostları olmuş. Onlara yemeğinden pay verir, onlarla şarkılar söylermiş. Bir gün ülkenin dört bir yanına haberciler dağılmış. Kraliyet sarayından gelen tellallar, davullar çalarak önemli bir duyuru yapmışlar. Kralın biricik oğlu, yakışıklı prens, evlenmeye karar vermiş. Kendisine uygun bir eş bulmak için sarayda 3 gün 3 gece sürecek görkemli bir balo düzenlenecekmiş. Ülkedeki bütün genç kızlar bu baloya davetliymiş. Bu haber, Külkedisi'nin evinde büyük bir heyecan yaratmış. Üvey annesi ve iki kızı baloda prensi etkileyebilmek için hemen hazırlıklara başlamışlar. En pahalı kumaşlardan elbiseler diktirmişler, en şık mücevherleri seçmişler, günlerce hangi saç modelini yapacaklarını, hangi kurdeleleri takacaklarını konuşmuşlar. Külkedisi de bu baloya gitmeyi o kadar çok istiyormuş ki, hayatında bir kez olsun o ışıltılı sarayı görmek, müzikle dans etmek, bir prenses gibi hissetmek onun en büyük hayaliymiş. Bütün cesaretini toplayıp üvey annesinin yanına gitmiş ve titrek bir sesle sormuş, "Anneciğim, ben de baloya gidebilir miyim?" Üvey annesi ve kız kardeşleri bu isteği duyunca kahkahalarla gülmüşler. "Sen mi? Bu pasaklı halinle mi baloya gideceksin? Üstünde doğru düzgün bir elbise bile yok," diye alay etmişler. Üvey annesi ona asla gidemeyeceğini söylemiş ama sonra aklına acımasız bir fikir gelmiş. Yere bir çuval mercimek dökmüş ve "Eğer," demiş, "bu mercimeklerin hepsini akşama kadar ayıklarsan belki gitmene izin veririm." Külkedisi bunun imkansız bir görev olduğunu bilse de umudunu kaybetmemiş. Gözyaşları içinde bahçeye çıkmış ve küçük dostları olan kuşları çağırmış. "Minik dostlarım, bana yardım edin," demiş. Kuşlar hemen yardıma koşmuşlar. Gagalarıyla mercimekleri tek tek ayıklayıp kısa sürede bütün işi bitirmişler. Külkedisi sevinçle üvey annesinin yanına koşmuş. "İşte, bütün mercimekleri ayıkladım, artık baloya gidebilirim değil mi?" diye sormuş. Ancak üvey annesinin ona izin vermeye hiç niyeti yokmuş. "Olmaz," diye bağırmış. "Giyecek bir elbisen yok, dans etmeyi bile bilmezsin. Sen bizi rezil edersin," demiş ve kızlarıyla birlikte süslenip püslenip faytona binerek sarayın yolunu tutmuşlar. Külkedisi ardlarından bakarken hıçkırıklara boğulmuş. Yapayalnız kalmıştı. O kadar üzgündü ki bahçedeki bir ağacın altına oturup ağlamaya başlamış. Tam o sırada yanında tatlı bir parıltı belirmiş. Gözlerini sildiğinde karşısında gümüş saçlı, elinde pırıl pırıl bir değnek tutan, gülümseyen yaşlı bir kadın görmüş. Bu onun iyilik perisiymiş. "Peri, ağlama güzel kızım," demiş şefkatle. "Senin gibi iyi kalpli biri bu üzüntüyü hak etmiyor. Sen de o baloya gideceksin." Külkedisi şaşkınlıkla ona bakmış. "Ama nasıl? Elbisem yok, ayakkabım yok." İyilik perisi gülümsemiş ve sihirli değneğini sallamış. Önce bahçedeki en büyük bal kabağını işaret etmiş. Kabak göz açıp kapayıncaya kadar altın yaldızlı, muhteşem bir faytona dönüşmüş. Sonra Külkedisi'nin dostu olan minik fareler, güçlü atlara, kertenkeleler ise üniformalı uşaklara dönüşmüşler.
sıra kül kedisiye gelmişti. Peri, değneğini bir kez daha sallamış ve kül kedisinin üzerindeki eski püskü paçavralar, gökyüzündeki yıldızlar gibi parlayan, ipekten, incilerle süslü rüya gibi bir elbiseye dönüşmüş. Saçları zarif bir topuzla toplanmış, yüzüne nazik bir makyaj yapılmıştı. Ama en etkileyici olanı ayaklarındaki ayakkabılardı. Tamamen camdan yapılmış, ışıkta elmas gibi parıldayan bu ayakkabılar o kadar zarif ve güzeldiler ki kül kedisi gözlerine inanamamış. Faytona binmek üzereyken iyilik perisi onu ciddi bir sesle uyarmış. "Unutma kül kedisi, bu büyü sadece gece yarısına kadar sürecek. Saat tam 12'yi vurduğunda her şey eski haline dönecek. Fayton kabağa, atlar farelere ve bu güzel elbise yine eski paçavralarına dönüşecek. O yüzden gece yarısından önce mutlaka saraydan ayrılmalısın." Kül kedisi, Peri'ye teşekkür edip söz vermiş ve görkemli faytonuyla sarayın yolunu tutmuş. Kül kedisi sarayın kapısından içeri girdiğinde bütün gözler ona çevrilmiş. O kadar güzel ve asil görünüyormuş ki salondaki herkes onun kim olduğunu merak etmiş. Hatta üvey annesi ve kız kardeşleri bile onu tanıyamamış, yabancı bir prenses olduğunu düşünmüşler. O sırada prens tahtında oturmuş, sıkıntıyla etrafına bakınıyormuş. Ancak kül kedisini gördüğü an adeta büyülenmiş, gözlerini ondan alamamış ve hemen yanına giderek onu dansa davet etmiş. O andan itibaren prens kimseyle dans etmemiş, bütün geceyi kül kedisiyle geçirmiş. Birlikte dans etmişler, gülmüşler, sohbet etmişler. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlar bile. Sanki birbirlerini yıllardır tanıyor gibiymişler. Prens kül kedisinin sadece güzelliğine değil, aynı zamanda zekasına, nezaketine ve iyi kalpliliğine de hayran kalmış. İşte aradığı gerçek aşkın o olduğunu hissetmiş. Kül kedisi de hayatında ilk defa bu kadar mutluymuş. Prens o kadar nazik ve düşünceliymiş ki kalbi hızla onun için çarpmaya başlamış. Ancak mutlu anlar çabuk geçer. Kül kedisi duvar saatine baktığında dehşetle gece yarısına sadece birkaç dakika kaldığını fark etmiş. Prense hiçbir açıklama yapamadan "Gitmem gerek" diyerek kalabalığın arasından koşmaya başlamış. Prens şaşkınlıkla arkasından "Dur gitme, adını bile bilmiyorum" diye bağırmış ama kül kedisi onu duymamış bile. Sarayın mermer merdivenlerinden hızla inerken o koşuşturma içinde cam ayakkabılarından birinin teki ayağından fırlayıp merdivenlerde kalmış. Ama durup geri alacak zamanı yokmuş. Hızla faytonuna atlayıp oradan uzaklaşmış. Tam saat 12'yi vurduğunda saraydan yeterince uzaklaşmışken büyü bozulmuş, fayton balkabağına, atlar farelere ve üzerindeki o muhteşem elbise yine eski, yırtık pırtık haline dönmüş. Elinde kalan tek şey, ayağındaki diğer cam ayakkabı tekiymiş. Prens merdivenlere koştuğunda kül kedisi çoktan gitmişti. Geriye sadece basamakta parıldayan o narin cam ayakkabı kalmıştı. Prens ayakkabıyı eline aldı ve o gizemli güzele olan aşkıyla ne olursa olsun onu bulacağına yemin etti. Ertesi gün prens ve adamları ellerinde cam ayakkabıyla ülkedeki bütün evleri tek tek gezmeye başladılar. Prens, "Bu ayakkabı kimin ayağına olursa onunla evleneceğim" diye ilan etmişti. Haber tez zamanda kül kedisinin evine de ulaştı. Üvey kız kardeşler büyük bir heyecanla prensi beklemeye başladılar. Ayakkabıyı denemek için her şeyi yapmaya hazırdılar. Prens geldiğinde önce büyük kız denedi. Ayağı o kadar büyüktü ki parmakları bile ayakkabıya girmedi. Sonra diğer kız denedi. O da zorla ayağını sokmaya çalıştı ama nafile. Ayakkabı o kadar küçük ve narindi ki onlara uymuyordu. Prens tam hayal kırıklığı içinde evden ayrılmak üzereyken kül kedisinin babasına sordu. "Evde başka genç kız yok mu?" Üvey annesi hemen atıldı. "Hayır efendim, sadece bir hizmetçimiz var ama o pasaklı kızın baloyla ne ilgisi olabilir ki?" Ancak prens ısrar etti ve "Herkes deneyecek" dedi. Kül kedisiyi çağırdılar. Kül kedisi utangaç bir şekilde prensin önüne geldi ve oturdu. Ayağını uzattığında cam ayakkabı ayağına su gibi kaydı ve tam oldu. Herkes şok içindeydi. Tam o sırada kül kedisi cebinden ayakkabının diğer tekini çıkardığında artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Prens hayatının aşkını bulmanın sevinciyle kül kedisinin elini tuttu. O anda iyilik perisi tekrar ortaya çıktı ve kül kedisiyi yeniden o büyülü, güzel elbiseyle donattı. Üvey annesi ve kız kardeşleri utanç içinde ondan af dilediler.
İyi kalpli kül kedisi ise onları affetti. Prens kül kedisini alıp sarayına götürdü. Çok geçmeden dillere destan bir düğünle evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Ve bu masal da burada bitti. Gökten 3 elma düştü. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de kalbinde her zaman iyiliğe ve umuda yer olan herkesin başına. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Dinlemek istediğiniz masalı yorumlara yazın.